Merhaba hanımlar, Eve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir hırka anlattım. Çok basit bir hırka. Her bedene göre, her yaş grubuna göre bu hırka yapabilirsiniz. Kıyafetlerden ölçü alarak ilerleyeceksiniz. Zaten nasıl ölçü alınır, nasıl büyütülür videonun başında anlatıyorum. Şimdi kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Kullandığım ip özelliği antibilik serilerinden bebek ipidir. Ama siz elinizde herhangi bir ip ile yapabilirsiniz. Hani ip özelliği fark etmiyor hanımlar. Normalde bu ip 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda olan iplerden. Bu şekilde içi de ilik yeri var. Çiçekleri videonun sonunda anlattım. Arka kısmı böyle. Çok güzel bir hırka oldu. Toplamda 3 ip gitti. Tabii daha büyük yaş grupları yapanlar varsa hani 4 ip almaları lazım. Normalde bu hırka 1 yaş bebeklere göre 1-1,5 yaş rahatlıkla giyebilir. Bakın böyle omuzdan etek ucu 30 santim. Genişliği zaten istenilir gibi ayarlandığı için böyle standart olarak 27-28 santim. Kol uzunluğu da 22 santim uzunluğunda. Bu şekilde hırkamız, hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, her yaş grubuna göre bu hırkayı nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bakın 2 parça ördüm. Bu elimdeki parça arka parça. Bu da ön parça. Bunun aynısını sağ tarafa öreceğim. Bu sol parça. Diğer sağını öreceğim. Sağını örerken de size anlatacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Elimde böyle bir kazak var. Bu elimdeki kazak bayağı bir büyük. 4-5 yaş genişliğinde bir kazak. Şimdi şöyle göstereyim. Biz zincirin üzerine direkt örneği kuracağız. Hani ben size diyorum ya, en ölçüsü alın. Bakın en ölçüsü bu. En ölçüsü aldığım zaman 31 santim genişliğinde bu kazak mesela. 31 santim olana kadar zincir çekeceğiz. Mesela bu da 1 yaşında bir hırka. Hırkalar genelde biraz geniş oluyor. Bakın 29 santim. 29 santim olana kadar genişçe zincir çekeceğiz hanımlar. Şimdi sizin elinizde daha büyük yaş grubu çocuklar için mesela hırka, penye gibi ürünler alıp böyle en ölçüsünü alacaksınız. Zincirinizi ona göre çekeceksiniz. Kendinize göre yapmak istiyorsanız bu modeli alacaksınız, kendi kazağınızı, penyenizi. Sadece yani yapmanız gereken iş bu. Bu kadar. Size olan, size vücudunuzda tam oturan bir hırka, bir kazak, bir penyeden bu ölçüyü almalısınız. Bu ölçüye göre zincir çekeceğiz. Şimdi başlayalım. Bu arka parça. Bakın, arka parça. Arka parça için şimdi bu elimdeki 1 yaş, 1-2 yaş bebeklere göre olur. Şimdi kaç tane zincir çektiğimi size söylemeyeceğim. Sadece bakın ölçüyorum. 26 santim. Bakın 26 santim. Zaten esneyen bir model rahatlıkla 1-2 yaş bebeklere olur. Bak 25, 26, 27 santime tekabül ediyor. Şimdi ben bunu örerken işte 27 santim olana kadar öreceğim. Yani zinciri çekeceğim. Bu arka parça için şimdi şöyle gösteriyorum örnek olarak. Yakınlaştıralım. Çekiyorum zincir. Geniş geniş, elinize sıkmadan gevşek, rahat bir şekilde zincirleri çekiyorsunuz. Saymıyoruz. Sizin elinizdeki hırka, kazak kaç santim ölçü verdiyse ona göre çekeceksiniz. Mesela bir yetişkin de 50 santim arka ön genişlik, mesela beden genişliği. Yani 50-50 ön ve arkaya toplarsak 100 santim genişlikte bir hırka olur mesela. Ona göre siz de 50 santim genişliğinde zincir çekeceksiniz.
Şimdi bakın zinciri çektim. Bakın bayağı da çektim. Fazla çekin. Korkmayın zincir çekmekten. Fazla olan zinciri kesip atarız. Hani bunda endişe etmeyin. Şimdi hemen örneğe başlayalım. 1 2 1 trabzan. Şimdi kaç sıra atlamışım zincirden onu sayalım. 1 2 3'e batmışım. 1 2 Şimdi 1 2 3 4 pardon 4'e batmışım. Evet. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 evet 4. Şimdi geliyoruz. 1 2 3 4 4'e battım. 2 tane trabzan yaptım. Dördüncü bir zincir çektim. Şimdi tekrar aynı yere 1 2 bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 2 trabzan, bir zincir, 1 2 trabzan. Bakın sadece bu trabzanların arasında bir zincir var. Bak burada zincir çekmiyoruz. 1 2 3 4. İlk örneği bu şekilde bakın kurmaya başladık. Şimdi devam edelim. Şimdi böyle gelelim buraya kadar. Bakın toplam 12 tane yaptım. Aynı. Şimdi bunu geniş tığla ördüğüm için 3 milim tığ ile ördüğüm için geniş düştü. Normalde ben bunu 2,5'la ördüm. Anlaşılmaz diye ama anlaşılıyor. Zaten 3 milim tığ ile ya da 2,5 milim tığ ile de örebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bakın bir geniş tığ ve arasındaki yani 2,5 milim tığ ile arasındaki bakın fark göstereceğim size. Bakın nasıl fark etti. Şöyle uzaklaştırayım. Bakın bayağı bir fark etti. Yani 2 ve 2,5 ve 3 milim tığ arasındaki fark. Ama buradaki desen sayısı aynı. Şimdi hanımlar bunu alacaksınız. Alacaksınız elinizdeki kazağı, hırkayı hangi bedene göre yapıyorsanız, kaç yaş grubuna yapıyorsanız alacaksınız. Bunu böyle koyacaksınız hanımlar. Büyük tığ ile ördüğüm için bakın böyle eşit bir tane daha yapsam tam olur aslında. Böyle hanımlar ölçeceksiniz. Şimdi bunun ölçüsü 27. Buradaki bir trabzan var onu da yapacağım. 28 santim. Mesela bu 30-31 santim. O zaman ne yapacağım? Zincirimi zaten zincirim daha fazla çekmiş olacağım. Zincirime ona göre 1-2 daha örnek koyup örneği bu şekilde büyüteceğim hanımlar. Bu kadar basit. Her bedene göre bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi gelelim dönüşe. Zaten çok basit. 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Ve bitirdim. Bakın burada fazla zincir kaldı. Her zaman zinciri fazla kesin. Şimdi şöyle keseceğim. Bakın kilitledim. Fazla olan zinciri ne yaptım? Attım. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın trabzan. Yakınlaştıralım. Trabzan yaptım. Geldim bu boşluk kısmına 2 tane 1 2 1 zincir 1
2. Bu kadar hanımlar. Örnek çok basit. Yukarı doğru bu şekilde dümdüz öreceğiz. Örneği bedeninize göre ayarladınız, zinciri çektiniz, örneği kurdunuz. Şimdi bedeninize göre arka enseye kadar bunu öreceğiz hanımlar. Şimdi nasıl yapılacağını anlatacağım. Bakın düz boşluklara batarak gidiyoruz. 2 2. Örnek çok basit. Örneği kurarken aynı taktik. Evet, bakın böyle. Şimdi ben buradan buraya kadar geleyim. Buradaki bitiriş, hani köşe dönümünü göstereceğim. 3. sırayı göstereceğim. Daha göstermeme gerek yok. Aynı sıralar böyle devam edecek. Şimdi geldik. Bakın son örneği yapıyorum. Bak, trabzan olduğu için buradaki birik noktasına bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip döndüm. Şimdi aynı şekilde hemen birik noktasına bir trabzan. Zaten hep köşeler birer trabzan. Ve aynı şekilde örneği yapıyoruz hanımlar. Bir zincir ve 2 tane trabzan. Farklı bir işlem yok hanımlar. Model kurumu çok basit. Yani herkes bunu rahatlıkla her bedene göre ayarlayabilecek. Bu şekilde hanımlar örüyoruz. Şu an 3. sıraya gidiyorum. 4. 5. 6. hep aynı teknikle yukarı doğru öreceğiz. Şimdi kaç sıra örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Uzaklaştıralım. Bakın, bu elimdeki parça, arka parçası, şurası omuz. İpi kesmeden 2 tane desenini yaptım. Bir trabzanla kapattım. Şimdi siz nasıl kaç sıra öreceğinizi söyleyeceğim. Ama önce ben size kaç sıra ördüğümü söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hani 1-2 yaş yaptığım için 22 sıra ördüm. Omuzla birlikte 23 sıra olacak. Şimdi hanımlar, alacaksınız elinize bu hırkayı. Şunun önünü ilikleyelim bir. Bakın, ense. Burası ense. Buralar omuz. Ben bu şekilde kalıp kullanıyorum. Şimdi bakın. Bu etek ucuna lastik geleceği için onun payını bırakıyorum. Omuza da, kafa kısmına da lastik geleceği için onun payını da bırakıyorum. Bakın. Bu hırkaya göre modelimi ne yaptım? Uzattım, büyüttüm. Mesela daha büyük yaş grupları için, diyelim 3, 4, 5, 6 yaşlar için bu omuzu 2 tane sıra örebilir. 2'den fazla örmeyin. Bakın. Modele göre ne yaptım? Sıramı tamamladım. 23 sıra. Toplamda 22, omuzla birlikte 23 sıra örmüş oldum. Mesela aldım bu büyük kazağı. Sizin elinizde şimdi büyük parça. Kendinize göre eğer yapıyorsanız bunu. Mesela ne yapacağım? Şimdi genişliğini bakmayın. Şuradan lastik payı da bırakıyorum. Ne yapacağım? Benim daha çok örmem gereken çok sıra var. Bakın. Yani şu enseye kadar, yani 11 santim sıra daha örmem lazım. Sonra omuzdan 2 sıra öreceğim. Diğer omuzdan da 2 sıra öreceğim. Yani hırkanın kalıp tekniği bu şekilde hanımlar. Elinizde büyük bir beden kazak hırkada varsa aynı şekilde bu kazağı yatırın. Üzerine bu örneği koyun ve o şekilde ölçü alarak bunun sırasını arttırın. Bu belki 30 sıra
da buraya kadar gelir ya da 40 sırada buraya kadar gelir. Yani sizin sıra sayınız değişebilir. İp, tığ, el farkı var hanımlar. Yani sizin yapmanız gereken mezura ve elinizde böyle bir hırka, kazak, penye, yani size olan bir kıyafet. Şimdi hanımlar, omuzun diğer tarafını göstereceğim. Şimdi yakınlaştırdım. Burada geliyorsunuz, ipi kesmiyorsunuz. Sadece 2 tane örnek örüp bir tane trabzan yapıp kapatıyorsunuz. Şimdi buradan başladığım için, bakın örneğe buradan başladığım için, bakın zaten ters burası. Hemen buradan başlıyorum. Evet hanımlar, şimdi ipi takıyoruz. Ne yapmıştık? Bir trabzan vardı. Şimdi 2,5 milim tığ ile örüyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz tığ numarasıyla örebilirsiniz. Şimdi boşluğa geldim. Bir zincir, aynı örneği yapmış oluyorum. Yetişkinler kendilerinize göre yapacağınız zaman enseye kadar örün. Buradaki omuz payını fazla örmeyin. Yani 3-4 sıra falan örmeniz yeterli olacaktır. Şimdi kesiyoruz. Çünkü V olduğu için, kravize olduğu için omuz detayı fazla örmeyeceğiz hanımlar. Bu şekilde arkayı bitirmiş olduk hanımlar. Yani gördüğünüz gibi örnek çok basit. Her yaş, her bedene göre ayarlayabiliyoruz. Şimdi gelelim asıl konuya. Şöyle göstermek istiyorum. Bu parça bunun sol parçası. Sağ parçasını öreceğim. Bakın fark ettiyseniz 1, 2, 3. 3 örnek eksik kurdum örneği. Burada arkadaki 12 idi. Buradaki sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. 8 tane. Pardon, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8 tane bakın örneğim var. Şimdi bunu siz nasıl ayarlayacaksınız? Hani arka genişliği tam ama bu kravuze kapak olduğu için mezura ile göstereyim kaç santim olduğunu. Bakın 8 santim eksik örüyoruz ön parçayı. Bu her yaş grubuna göre bu sayı değişebilir ama şu şekilde baz alabilirsiniz. Bakın omuz var ya, omuzun bu bitiş noktası. Omuzun bitiş hizasından siz ön parçanın kurulumunu yapabilirsiniz. Kendi bedeninizin ense kökünden, bakın ense değil burası, ensenin omuzla ensenin birleştiği olan kemik olan yer var ya, oradan hesap alarak, hatta elinizdeki şu hırka diyelim, ne yapacaksınız? Şu hiza var ya, şu hiza, bu hizaya kadar mesela parçayı öreceksiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi bu elimdeki, pardon bu küçük ama bu daha iyi gösteriyor diğer parçadan. Şöyle göstereyim, bakın. Ense geldik. Ne yaptık? Diğer ensenin tam gelmese de, tam gelmez çünkü büyük bir parça. Diğer ensenin yaka kısmının buraya kadar bu örneği, alt örneği kuracağız. Şimdi sizler alacaksınız bu hırkayı, bu kazağı. Şu ense var ya, oradan baz alarak buraya kadar siz bu alt zinciri ona göre buraya kadar çekeceksiniz. Yani arka parça 3-4 sıra fazla olacak. Ön parça eksik olacak. Şimdi ön parçanın kurulumunu yapalım. Zaten çok basit. Zaten yani belli, kalıbı net belli.
2 milim tığ ile öreceğim. 2,5 milim tığ ile, kırmızı ile öreceğim. Zaten anlaşılıyor. Şimdi bakın saymıyorum. Zincir saymayacağım. Sadece örneklerini sayacağım. Çekiyorum. Gevşek, rahat şekilde zincirleri çekiyorum. Bu arada yeni doğan için mesela buradaki sayı mesela 25'tir. Şöyle 25. Yani toplamda mesela bunun örnek sayısı, burası 12 ise 10. Bu örnek sayısı 10. Ama ipiniz ince ise bu 10 değil de 11 olabilir. Yani ipinize bağlı. Her ipten zaten örebilirsiniz bu modeli. Böyle güzel zincir çekiyoruz. Bakalım. Şöyle getirelim. Arkamız zaten bitti. Şimdi önü biraz daha fazla zincir çekelim. Kesip atıyoruz zaten fazla zinciri. Bakın bunda da fazla zincir çektim. Kesip attım. Biraz daha fazla çektim. Evet. Şimdi aynı arkadaki gibi hemen 3. zincire trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1, 2, 3, 4. Biraz yakınlaştıralım. 1, 2, 3, 4. Bakın örnek aynı. Toplam 8 tane bu şekilde örnek olana kadar örüyoruz. Şimdi ben 1-2 yaş yaptığım için hani 8 tane. Tabi daha büyük yapmak istiyorsanız diyelim buradaki arkadaki sayı 14 ise bu mesela 10 olur. Buradaki örnek sayısı 10 olur. Hani gösterdiğim ölçüye göre ayarlayacaksınız. Şimdi ben bu alt örneğini yapıp geliyorum. Evet, şimdi 8 tane yaptım. 2, 4, 6, 8. Şimdi 1, 2, 3, 4. Trabzan yapıyorum. Şu fazladan olan makası bulursam keseceğim şimdi zinciri. 1, 2, 3. zincirden kesiyoruz. Sıfırladık. Şöyle yakınlaştıralım. Şimdi 2 zincir çekiyorum, döndüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı arkayı ördüğümüz gibi. Bakın. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi ben burayı örüp geliyorum. Evet, ikinci sırayı bitirmek üzereyim. Ve trabzan ile bitirdim. Şimdi zincir çekiyorum. Aynı şekilde örneğe devam ediyorum. Şimdi kaç sıra örmeniz gerektiğini ölçü vereceğim size. Nasıl ölçü alacağınızı anlatacağım. Daha büyük yaş grupları için. Bu şekilde yukarı doğru öreceğiz. Şimdi uzaklaştıralım.
Şimdi hanımlar, bu elimdeki parça bakın buradan ama buraya 2 santim daha lastik geleceği için yani bakın şöyle yani yukarıdan bitmiş olacak. Bu şekilde hesaplayayım. 2 santim fazla hesaplayın. Çünkü lastik olacak burada. Bakın normal bir yaş için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Sonra kestirmeye başladım. Ama sizler diyelim 2 yaş için ya da 3 yaş için 8, 3 yaş için işte 9 ya da 10 ya da buradaki açıklığı siz ne kadar istiyorsanız, daha mesela yukarıda olsun istiyorsanız kravuze kapanışı, ona göre bunu öreceksiniz. Yani şöyle elinizde gene hırka alacaksınız. Ben örnek yaparken, kurarken, tasarlarken elimdeki parça bu olur ya da başka hırka olur. Ona göre modeli tasarlıyorum. Şimdi hanımlar diyelim şöyle diyelim. Şimdi bu da büyük oldu. Şunu alalım. Evet, bu daha iyi. Şimdi geldik, bunu aldık. Bakın omuz kısmı burası. Bakın kapak kısmı burası. Tam zaten şu düğmenin olduğu yer, şu kulağın olduğu yer, şurası da lastik yeri gelecek. Buradan da bağcık olacak. Bakın fark ettiyseniz koltuk altından kaç santim aşağı? Mezuramız nerede? Eyvah, mezuramız düştü yere. Şimdi bak, koltuk altından ölçtüğümde 4 santim kapağı ayarladım. Yani siz de diyelim koltuk altından daha büyük yaş grubu var yapanlar için diyorum. Diyelim 6 santim, 7 santim. Mesela bu hırkada kapağı bu 4-5 yaş mesela. Bu hırkanın kapağını böyle çaprazlama bakın. Böyle tutarsanız omuzundan mezurayı nerede bitmesini istiyorsunuz? Mesela kapağın nerede bitmesini istiyorsunuz? Bu mezurayı alın omuzuna. Omuzundan şöyle tutun. Bakın tam ense. Diyelim burada bitmesini istiyorum. Tam bu işaret 26 diyor burada mesela. Şimdi buraya tığ koyalım. Şöyle. Bakın koltuk altından ölçtüğümde bakın 6 santim. Mesela 6 santim. Ona göre diyelim bu kadar sıra yukarı doğru öreceksiniz. Yani bu diyelim bu modeli bu yani 4-5 yaş yapsaydım yani rahatlıkla bir 14 sıra örecektim. 14 sıra örecektim. Sonra kesmeye başlayacaktım. Kese kese gelecektim ve V şeklini vereceğim. Bakın şöyle göstereyim. Yani 16 sıra ördüm. Ondan sonra bakın şöyle ördüm. Ondan sonra kese yukarı doğru öreceğim. Siz de aynı şekilde mezura ile gösterdiğim teknikle ölçü alarak buradaki sıra sayısını belirleyin hanımlar. Ben büyük beden çalışmadığım için size tam sayı veremiyorum. Size nasıl kalıp çıkartılır örnek gösteriyorum ki hırkalardan, ona göre yapacaksınız. Mesela elimde bu 1 yaş hırkaya. Siz nasıl istiyorsunuz mesela? Bu kapak kısmını diyelim burada istiyorsunuz. Tam bu bak 22 olan sıra. Tam burada istiyorsunuz. Yani böyle yaptığım zaman bakın koltuk altında 1 santim kala bağcık kısmını ekleyeceğiz mesela. Bakın şöyle ölçtüğümde bakın 14 sıra. Yani toplamda 13 sıra ya da 12 sıra öreceksiniz. Ona göre kestirmeye başlayacaksınız. Yani ölçüyü bu şekilde alacağız. Şimdi ben bu elimdeki parçaya göre öreceğim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. 8. sırada kestirmeye başlamışım. Şimdi 7 sıra örüp sonra kestirmeye başlayacağız hanımlar. Siz de işte hangi boyutta yapıyorsanız ona göre örün.
Bir yaş altı yapanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örsün. Çünkü 6 sıradan daha aşağı örmesin. Çok küçük olur. Hani 6 sıra örsün. Bir yaştan aşağı yapana ya 6 ya 7 sıra örsün. Fark etmiyor. Ama bir yaştan yukarı yapanlar ölçünüze göre diyelim 2 yaş yapanlar 10 sıra. 3 yaş yapanlar işte 14 sıra ya da 12 sıra. Ve ölçeceğiniz örneğe bağlı, kazağa bağlı hanımlar. Şimdi ben bunu örüp geliyorum. Şimdi hanımlar 7 sıra ördüm. Şimdi bu sol tarafın kapağı olduğu için bu da sağ tarafın kapağı. Bakın burası ters. Burası ön yüz. Başladığım nokta, örneği ilk kurduğumuz taraf. Bunun da aynı şekilde. Şimdi 7 sıra ördükten sonra buradan kestirmeye başladım. Şimdi bunu da 8. sıraya örerken bakın geldiğimde buradan kestirmeye başlayacağım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diyelim sol kapağı örüyorsunuz. Buradan kestirmeye başlayacaksınız. Nasıl kestireceğinizi şimdi hemen gösteriyorum. Ama ben bunu sökeceğim. Kestirme işlemini sağ tarafından, hani sağ kapağının kestirme işlemini bu taraftan yapacağım. Şimdi sol için şu an gösteriyorum nasıl yapacağınızı. Hemen trabzan tepesine bir tane batıyorum. Geldim. Boşluğa bakın yarım çıktım fark ettiyseniz. Geldim. Teli alıp direkt çıkış yaptım. Bakın burada da aynı şekil. Şimdi bir zincir çektim. Sadece bu tarafı kaybettim. Şimdi bu örneği yapıyorum. Solda bu şekilde örneği kestireceksiniz hanımlar. Ondan sonra sıranıza devam ediyorsunuz. Kestirme mantığı aynı. Sağda ne yaptıysam solda da aynı şekilde olacak. Şimdi ben bunu söküyorum. Çünkü sağ kapak olduğu için bu taraftan kestireceğim. Burası şu an ters. Şimdi buradan kestireceğim için 8. sırayı örüp buraya kadar gelelim. Sol tarafı da gösterdiğim gibi 7. sırayı yaptıktan hemen sonra kestireceksiniz. Şimdi ben hemen örüp geliyorum. Şimdi 8. sırayı yaptım. Bakın 8'i geldim ördüm. Şimdi kestireceğiz. Aynı taktikle tersini yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi bir trabzan yarım çıktım. Tel aldım. Hemen trabzan birit noktasına batıyorum. Bunu da yarım çıkarak bakın kestirdim. 2 zincir çekiyorum. Bakın sonda kestirme yaptım. Sol kapakta önce kestirdim, sonra bunu yaptım. Yani tam tersi. Yani inşallah anlatabilmişimdir. Ama çok basit bir kestirme tekniği bu da. Şimdi geçelim diğer sıraya. Diğer sırada da şu an kontrol ediyorum. Evet, boşluğa batmış. Şimdi geldik diğer sıra. Trabzanın birit noktasına batıyorum. Şunu şöyle yapayım. Kayıyorum orada. Birit noktasına battım. Biraz daha böyle mi yapsak? Şimdi boşluğa batıyorum. Yarım aldım. Sonra direkt çıktım. Evet. Şimdi direkt bakın bunu da yok ettim, eksilttim. Hemen
örneğe geçiyorum. Bir zincir, bakın bu şekilde. Sol kapakta da geldim, buraya kadar ördüm. Bakın son. Ondan sonra buraya batıp kilitledim. Yani 2 tane yeri teke düşürdüm. Yani aynı buradaki tekniği sol tarafa da uygulayacaksınız. Şimdi bu sağ kapaktan devam edelim. Ben şimdi bunu düz buraya gelip sonra diğer sıraya geçiyorum. Şimdi bakın aynı işlemi tekrarlayacağız. Kese kese aynı diyelim, bunu buradaki ilk yaptığımız kestirme bu. Şimdi bunu bakın, birinci kestirme, ikinci kestirme, üçüncü kestirmede aynısını tekrarlayacağız. Şimdi 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi boşluğa geldim. Yarım çıktım. Bakın, buradaki birit noktasına batıyorum. Bakın kestirdim. 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Bak, birit noktasına yarım. Şimdi boşluğa bakın, battım çıktım. Şimdi hemen örneğe geçtim. Bakın ikinci deseni de bu şekilde kestirdim. Sizler de aynı bu teknikle kestireceksiniz. Şimdi kestirme işlemini nereye kadar yapacağınızı söyleyeceğim. Daha büyük yaş grupları için onun kıyafet üzerinde göstereceğim. Bakın böyle. Şimdi bunu böyle gidip geliyorum tekrar kestirmeye. Geldik. Bakın tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 tane yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yarım çıktım. Bakın bu hemen burada bir tane zaten tepe noktası var. Ona yarım çıkarak kestirdim. Şimdi 2 zincir çekerek şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Bakın birite battım. Şimdi boşluğa battım ve kestirdim. Şimdi hemen örneğe başladım. Bu şekilde hanımlar kestireceğiz. Yani tekniği anladınız. Eğer anlamadıysanız yani geri sarıp tekrardan yapabilirsiniz. Şimdi buradaki işlemi baştan gösterdiğim gibi sol kapağı da aynı şekilde yapacaksınız. Nereden başlayacağınızı söyledim. Bu sakın burayı atlamayın. Bak, böyle kestiriyoruz. Şimdi uzaklaştırmak istiyorum. Ne kadar kestireceksiniz? Hani onu ayarlamak için kıyafetler üzerinden. Şimdi bu elimdeki 1 yaş olduğu için bakın, omuz olan kısım, omuzun genişliği kadar kestirdim. Ondan sonra dümdüz yukarı çıktım. Şimdi elimize alalım bu parçayı, hırkayı. Biraz da uzaklaştıralım. Şimdi bak, omuzun genişliği bu kadar. Şimdi kestiriyorum. Şunu örmedim. Bakın buraya kadar kestirdim. Şimdi alıyorum kestirdiğim yere kadar. Alacaksınız parçayı, omuza tutacaksınız. Yani omuzdan ölçü alarak bunu ayarlayacaksınız. Senin için bu yeterliyse omuz ölçüsü, ona göre şimdi bu diyelim şöyle. Buraya kadar kestirdik. Ve omuz da bu kadar. O zaman
dümdüz yukarı doğru öreceğiz. Bakın bu kadar hanımlar, basit. Şimdi büyük parça, aynı taktik. Büyük parça için ne yapacağım? Şimdi bunu da buna göre ördüğümü düşünün. Şimdi kestiriyorum. Bakın bu mesela, evet ama bakın mesela buna tam geldi. Yapabilirsiniz yani, böyle iki tane de olabilir. Ama hani bana kalsa daha büyük yaş grupları için 1, 2, 3 tane olabilir. Omuz genişliği biraz fazla olsun diye. Şimdi bakın 3 tane şurasını baz alalım. Burayı tabi ördünüz, kestirdiniz. Şuraya kadar geldi kestirmeniz. Ne yapacaksınız? Buraya kadar kestireceğiz. Onu buradan sonra dümdüz yukarı doğru öreceğiz. Bu kazan omuz kalıbı biraz dar. Hani o yüzden üçlü yapın dedim. Kestirdik. Yukarı doğru öreceğiz. Kaç sıra gerekiyorsa. Mesela bu 200 sırada örsem mesela yeterli olacaktır. Hani bu şekilde ayarlayacaksınız. Kendinize göre de yapıyorsanız omuz uzunuza göre kestireceksiniz. Bu parçayı tam böyle yerleştireceksiniz. Tabi bunu böyle tam olarak düşünün. Parça yerleştirdikten sonra düz yukarı doğru çıkacaksınız. Yani taktik bu hanımlar. Zaten yeni doğanlar da aynı bu şekilde iki tane yapsın. 1 yaş, işte 1,5 yaşlar böyle 2 tane yapabilir. 2 tane örnek kalana kadar yapabilir. Şimdi ben kestirmeye devam ediyorum. Şimdi buradan böyle örüp geliyorum. Evet bakın geldik. Gene aynı bakın taktik. 2 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi kestiriyoruz. İki zincir çekip döndüm. Şimdi boşluk. Şimdi hemen örnek. Şimdi ben 2 tane 1 2 kalana kadar örüp geliyorum. Evet geldik şimdi son kestirmemize. Bakın. Bundan sonra zaten kestirmeyeceğiz. Bunu da yapıyoruz. Çünkü bakın teke düşürdük. Şimdi hemen örneğe geçiyorum. Bitirdik. Kestirme işlemi bitti. Burada bir tepe olduğu için bir trabzan oluyor. Şimdi bir yaş için kaç sıra kestirdiğimiz an söyleyeyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Şu an karıştırıyorum da şöyle nasıl yapsak? Kestirmeyi buradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra kestirdim. Şimdi benim ipim biraz kalın olduğu için 13 sırada kestirdim. Mesela ince ip kullanıyorsanız bu sıra 14 de olabilir, 15 de olabilir. Yani ipinizin işte el farkınıza göre bu sıra değişebilir hanımlar. Şimdi gösterdiğim gibi ölçülerle ilerleyin. Şimdi düz yukarı doğru devam edeceğiz. Aynı örnek.
kestirmeden sonra omuzunuzda ne kadar sıra kaldıysa ona göre öreceksiniz. Diyelim bu 5 sıra da olur, 6 sıra da olur, 2-3 sıra da olabilir. Tamamıyla hani örneğinize bağlı. Şimdi ben kaç sıra ördüğümü bakayım. Kestirmeden sonra 1, 2, bakayım kestirme. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıra örmüşüm. Şimdi yukarı doğru 4 sıra örüyoruz. Bakın hiçbir işlem daha yapmıyorum. Şu an 2 sıra ördüm. Son 2 sırayı da örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın bitirdim. Sağ kapağımız bitti. İpi kesmiyorum. Çünkü arkayla birleştireceğim. Siz bu bakın sol kapak, sağ kapak. Aynı burada kesim işlemi de aynı buna da yapacaksınız. Şimdi arka ile birleştireceğiz omuzlarını. Şimdi bak örnek kurulumu burası olduğu için ön yüzü burası. Evet. Ben herhalde sağ sol karıştırmışım ya. Ha yok karıştırmadım. Şimdi tersler birbirine bakacak. Ters yüzler birbirine bakacak şekilde sol kapağı da alalım. Ters olduğu zaman sağ bu tarafa geçiyor. Bakın. Ön yüzler birbirine bakıyor. Tersler dışarıda. Şimdi sık iğne tekniğiyle omuzları birleştireceğiz. Zaten bakın omuzlarımız bu şekilde. Yakınlaştıralım. Böyle sırayla birleştiriyoruz. Bu boşluk olan zincire de girdim. Evet, bakın bitirdim. İşlem bu kadar. Şimdi diğer omuzu da birleştireceksiniz. Hemen hazır böyle katlıyken koltuk altını birleştirelim. Diğer omuzunu da aynı bu teknikle birleştiriyorsunuz. Bak ön yüzleri birbirine baktığı için eşit düşüyor. Bir, iki, üç, dört zincir. Şimdi hemen bakın tepe noktalarından birleşiyoruz. 1, 2, 3, 4. Dikkat edin, bakın nereleri birleştirdiğinize sırayla eşit şekilde birleştirin. Bu şekilde koltuk altına kadar
birleştiriyoruz hanımlar. Gelelim şuraya kadar. Benim için bu kol genişliği, kol evinin genişliği yeterli olacaktır. Böyle gelin birleştirin. Diğer omuzu da birleştirelim. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Şimdi hanımlar komple çevresini bunun lastik yapacağız. Bakın yanlarını hep birleştirme. En son buraları yapacağım. Tam ortadan başlıyoruz. Önce trabzan yapacağız. Bakın burası yaka kısmı. Tam bu yeleğin orta bölümünden şöyle işaret alalım. Evet, şu burası oluyor. Trabzan yapacağız. Şimdi yapabilirseniz bu zincirlerin içine trabzan yaparsanız çok daha iyi olur. Biraz zorlanırsınız ama dediğim gibi yapsanız çok güzel olur. Böyle. Şimdi şu an bir tane zincir olduğu için buraya bakın zincirlerin içine girerek birer birer trabzan yapıyoruz. Birazcık zorlanırsınız ama yapabilirsiniz. Hani böyle yapmanız daha sağlıklı olur. Böyle devam edin. Şu köşeye kadar gelelim. Bakın. Şu uzaklaştıralım. Gel, böyle dümdüz gelin buraya kadar. Çünkü burada arttırma yapacağız. Evet, geldik şimdi bu köşe kısmına. Burada arttırma yapacağız. Burada 2 tane yapıyorum. Trabzan aynı noktaya. Şimdi bunun hemen burasına 1 2 3 4 trabzan aynı noktaya batıyorum. Şimdi geldim hemen buraya 1 ve 2. Bu şekilde köşeyi döndük. Şimdi bak böyle sırayla devam ediyoruz. Şu kestirme olan yere kadar düz devam. Evet, bakın geldik kestirmeye. Burası kestirme olan bölge. Şimdi buraya 1 2 hemen yanına tekrar 1 2 hemen sırama devam ediyorum. 1 ve 2. Buradaki bakın dönüşü gördünüz mü nasıl olduğunu? Taktik bu hanımlar, teknik yani. Burada dönerken farklı, burada dönerken farklı. Peş peşe 2 2 2 yaptım. Bir yani 2 4 6. Şimdi düz devam ediyoruz.
Bakın böyle geliyorum. Şimdi artırma yapacağınız yerleri göstereceğim. Şimdi böyle düz öreceksiniz. Şu yakaları, bakın buralara da aynı şekilde düz hep trabzan dolduracaksınız. Komple. Bakın şöyle öne döndüreyim. Böyle geliyorsunuz. Hiç artırma yapmadan güzel sırayla devam ediyorsunuz. Aynı buradaki işlemi buraya da yapıyorsunuz. 2, 4, 6. Burada da bu köşeye de aynı şekilde burada yaptığımız işlemi yapıyorsunuz. Gelip sırayı bitirelim. Ondan sonra lastiğini yapacağız. Evet hanımlar, bakın komple çevresini yaptım. Şimdi lastik yapacağız. Çok basit o da. Birleştiriyoruz. 2 zincir çektim. Şimdi önden bir, arkadan bir alacağım. Bu şekilde sırayla komple çevresini yapacağız hanımlar. Bundan sonra ne arttırma ne eksiltme hiçbir şey yok. Düz devam, bu şekilde gidiyoruz. İsterseniz bir sıra lastik gidin, isterseniz 2 sıra lastik gidin. Tamamen size kalmış. Yani sadece bu sırayı gidip bitirebilirsiniz. Böyle devam ediyoruz. Çok basit. Bu köşelerde de aynı. Burada ne yapıyorsak aynı önden arkadan yapıp dönüyoruz. Şöyle uzaklaştırayım. Komple çevresini bu teknikle gidiyoruz hanımlar. Böyle geliyorsunuz önden arkadan lastiği yapa yapa, hiç arttırma yapmadan dümdüz örüyoruz, birleştiriyoruz. İsterseniz bir sıra gidin, isterseniz 2-3 sıra gidin. Lastiğin genişliğini ne kadar istiyorsanız ona göre ayarlayın. Ben şimdi bu sırayı komple bitirip bir duruma bakacağım. Ona göre ikinci sıraya gideceğim. Onu da gösteriyorum size. Şimdi tamamlayalım. Lastiği bitirelim. Komple çevresini gidelim. Bakın buralarda da aynı şekilde bakın önden arkadan gelin. Önden arkadan. Böyle buralara da farklı bir işlem yok. Hani bunu söylüyorum ki karıştırmayın. Aynı bu teknikle yapın, gelelim. Evet hanımlar, dediğim gibi bakın ikinci sıraya gittim. Normalde bir sıra bırakacaktım ama modeli biraz büyütmek istedim. Onun için bir sıra daha lastik formu gittim. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın arkadan sırama devam ettiğimde ikinci sırada önden yakınlaştıralım. Bu şekilde lastik formu gidiyorsunuz. Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz. Hani kalınlığı siz kaç sıra istiyorsanız. Mesela 3 sıra 4 sıra daha yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış lastik formu. Birleştiriyorum. Dediğim gibi dilerseniz aynı bu şekilde önden başlayarak 3. sırayı da gidebilirsiniz bu şekilde. Önden arkadan yaparak tamamlayabilirsiniz. Ben sadece 2 sıra ile kapatıyorum bu işi. Lastik yaparak bitirdim. Bakın köşeleri de bakın bir tek tek yaptım. Önden arkadan
Bütün her yere gittim. Şimdi video uzun olmasın diye bağcıklarını da ördüm ben. Bakın böyle hiç ne arttırma ne eksiltme, sırayla trabzanları çevresini ördüm. Bakın yakasını çok güzel topladı. Şimdi şu bağcıkları yapacağız. Ben yaptım. Size şunu da örnek göstereceğim. Bir de bakın bu tarafa tam koltuk altı hizasından normal trabzan yaparak ekledim. Siz de normal trabzan yapacaksınız. Şimdi örnek olarak burada gösteriyorum. İki zincir çekerek toplam 4 tane trabzan ile yapıyorum. 1 2 3 4. Bakın 4 trabzan yaparak askıyın genişliğini ayarladım. Ama siz ister 5 ister 3 istediğiniz genişlikte kemer kısmını ayarlayabilirsiniz hanımlar. Böyle uzunca bir kemer yapacaksınız istediğiniz boyutta. Böyle bakın bu şekilde uzunca öreceksiniz. Yani tamamen size kalmış uzunluğu. Evet hanımlar, bakın bu şekilde bitirdik. Şimdi kol kısmına geçiyoruz. Aynı bu örneği kola kuracağız. Çok basit. Tam kolun birleşim yerinden ortasından girdik. Şöyle yakınlaştıralım. Böyle iki zincir çekelim. Direkt boşluğa bir trabzan, iki trabzan, bir zincir. Aynı yere tekrar bakın aynı örneği yapıyorum. Şimdi bakın burayı atlıyorum, direkt boşluğa geldim. Bir trabzan, 2 bir zincir, tekrar bir trabzan. Bakın bu şekilde kolun örneğini kuruyoruz. Şimdi omuza geleceğiz. Omuzda ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bunu biraz şöyle aşağı alalım. Evet, geldik omuz kısmına. Şimdi bak burada birleşim yeri var. Direkt boşluğa attı bizi. Böyle direkt örneğe geçebilirsiniz. Dilerseniz burada da bir örnek yapabilirsiniz. Sonra buraya da yapabilirsiniz. Bakın direkt örneğe yaptık omuz kısmında. Şimdi bu kolda bir püf noktası var. Onu söyleyeceğim. Bir dış taraftan şu an örüyoruz. Bunu birleştirdikten sonra iç taraftan öreceğiz. Bir dış, bir iç. Bir dış, bir iç diye kolu öreceğiz hanımlar. Şu an dış. Tek yön gidersek
şunun efektini alamayız. Yani buradaki modelin desenini alamayız. Kol aynı, farklı durur. Çok farklı durur. Tek yön dışarıdan örersek. Ama bir iç bir dış yaparsak aynı bedendeki örnek birebir aynı olacak. Evet. Şimdi geldik. Bakın burada da boşluk var. Hemen buraya da yapıyorum. Bakın zincirle başlamıştım. Trabzan yapmamıştım. Şimdi geldim. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi tekrar zincir çekiyorum. Şimdi içeriden örüyorum. Dilerseniz 3 zincir çekelim ki gelmesin. Bakın kolu yaptık. Şimdi 3 zincir çektik. Bu boşluğa bakın ne yaptım? İç taraftan şimdi örüyorum. Kolu iç kısımdan örüyorum. Aynı şekilde örneği yapıyorum. Bakın örnek aynı. Şimdi bunu böyle gelip bitireyim. Son 3. sırayı da göstereyim. Evet, şimdi şöyle bakın birleştiriyoruz. 3 zincir çekelim ki bu koltuk altındaki hani şu dikiş izi çekmesin, gerilmesin. Şimdi bakın dışarıdan örüyorum. Bu şekilde kolu uzatacağız. Kolu zaten bedenin uzunluğuna göre yapacağız. Beden ne kadar uzunsa kol da o kadar uzun olacak. Hatta bir tık daha uzun olacak. Şimdi böyle örmeye devam edelim. Biraz uzaklaştırayım. Bu şekilde örelim. Bir içten bir dıştan. Şimdi kolda bir desen var. Onu kaç sıra örmemiz gerekli? Şu kol buradan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra örelim. Ya da 11 sıra falan örelim. Ondan sonra kolu toparlayacağız. Sonra bir örnek var. Onu yapacağız. Ben şimdi bu kolu yapıp geliyorum. Size birkaç sıra daha örün. Yani dediğim gibi 10 sıra ya da daha büyük yaş grupları varsa biraz daha uzatabilir ya da direkt lastik de yapabilirsiniz. Zaten lastik çalışması yapacağız. Ondan sonra kolda fırfır detayı yapacağız. Onu anlatacağım size. Şimdi bunu yapıp geliyorum. Evet hanımlar, toplamda 11 sıra gittim. Önceki kolu ben yaptım, bitirdim. Tabii siz daha büyük yaş gruplarını yapacaksanız bu 12, 13, 14, 5 sıra yapabilirsiniz burayı. Şimdi bakın böyle lastik yapacağız. Sonra börneği kuracağız. Çok basit. Bunun önce komple çevresini bir trabzan gideceğiz kolun. Tepelere batacağız. Yakınlaştıralım. Evet. Boşluk olan yere trabzan. Şimdi bakın tepelere batıyorum. Bu hani bir zincir çekiyoruz ya iki trabzan arasına. O boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kolun çevresini trabzan yapalım. Böyle
Şöyle komple düz trabzan yapıp buraya kadar gelelim. Evet, geldik. Son 2 trabzan. Şimdi birleştiriyoruz. 2 zincir çektik. Şimdi lastik yapacağız ama kestirme yapacağız lastik yaparken. Trabzanı, bir tane trabzanı önden aldık. Şimdi bakın 1 2 3 3 trabzanı bakın böyle 1 2 3 buradaki boşluktan bakın 3 tane trabzan şu an tığımda, tel aldım, normal trabzan yaparak çıktım. Bakın 3 trabzanı bir trabzana düşürdüm. Şimdi önden 1 2 3 bu şekilde kolu kestiriyoruz. Şimdi evet, bakın burada 2 tane kaldı. Şu zincirde alıyorum. Direkt çıkıyorum. Evet, şimdi bakın aldık. Birleştirdik. Bundan sonraki sırada da öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyoruz. Öndeki trabzan önden, arkadaki trabzan arkadan. Bu şekilde toplamda bakalım kaç sıra gitmişim. 1 2 3 4 sıra gitmişim. Şu an ikinci sıraya gidiyorum. 4 sıra gidip ondan sonra koldaki fırfır bölümüne geçeceğiz. Bu şekilde devam edelim. 4 sıra örelim. Gelelim. Evet, geldik. Şimdi hanımlar, şu öndeki trabzan var ya, onun tepesine batıyoruz. 1 2 bir zincir. Aynı koldaki örneği sadece bu öndeki trabzanları yapıyoruz. Bakın. Şimdi bakın, arkadakini atlıyorum, öndekine geçtim.
Koldaki aynı örneği buraya yapıyorum. Bakın böyle. Sadece ön taraflara bakın. Arkaya batmıyorsunuz. Zaten bir tepe atlıyorsunuz. Bu şekilde komple öndekilerini bu şekilde doldurun. Gelelim. Evet hanımlar, şimdi bakın geldik, yaptık. Şimdi birleştiriyoruz. Bir içten bir dıştan öreceğiz. Aynı koldaki gibi. 3 zincir çekiyoruz. Döndük. Bakın, bu iki trabzanın zincir olan yere aynı şekilde yapıyoruz. Aynı koldaki gibi 3-4 sıra gideceğiz hanımlar. Ben toplamda 4 sıra ördüm. Bakayım kaç sıra örmüşüm. Yok pardon, 3 sıra örmüş. 1 2 3 sıra örmüşüm. Genişliği tamamen sizin zevkinize bağlı. Birkaç sıra da örebilirsiniz. Şimdi bakın geldim, direkt bu boşluğa atlıyorum. Zincir olan boşluğa. Bu şekilde hırkayı bitiriyoruz hanımlar. Üçüncü sırayı da dış taraftan öreceğim. Şimdi bitirelim. Son sıramı da gideceğim. Siz istediğiniz kadar sırada örebilirsiniz. Ve hırka bu şekilde bitiyor. Şimdi ben bitirip geliyorum. Bakın fırfır yeri böyle oluyor. Şöyle göstereyim diğer koldan. Bakın dışarıdan içeriden dışarıdan ördüm ve bu şekilde manşeti bitiriyoruz hanımlar. Çok da güzel oldu. Dediğim gibi birkaç sıra daha örebilirsiniz sizler. Şimdi kolu bitirip geliyorum. Evet hanımlar, bakın hırkayı bu şekilde süsledim. Küpe çiçeklerini yaptım. Şimdi küpe çiçeği nasıl yapılacağını anlatacağım. Çok basit. Böyle önce yapacağız. En pratik şekilde anlatmaya çalıştım. Şu an tığımı arıyorum nerede diye. Allah Allah. Bir saniye. Şimdi önce yeşille başlayacağız. Tığım 2,5 milim tığ. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk birinci zincirden tel aldım. Direkt çıkıyorum. 1, 2 zincir çektim. Şimdi bu halkanın içine yarım çıkacak şekilde trabzan yapacağız. Şu an birinci trabzanı yarım çıktım. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Bakın tığın tepesinde birikiyor. Dördüncü trabzan. Şimdi bunun hepsini bir çıkıyorum. Bir zincir çektim, kilitledim. Şimdi tel aldım. Gene aynı şekilde 1 2 3 4 toplam 5 tane bu şekilde grup yapacağız. 1 2 3 4. Şu an 3. grubum. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Şimdi ve birleştiriyorum ve bitirdim. Şimdi krem renge çiçek olan bölüme geçiyoruz. Onu şöyle yapalım. Daha net anlaşılsın koyu zeminde. Pardon.
Şimdi bakın bunların aralarına yapacağız yapraklarını. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir, bakın yarım çıkıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 direkt çıkıyorum, kilitledim. Hemen diğer yanına 1 2 3 4 5 6 7 kilitledim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, kilitledim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, kilitledim. Hemen bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, kilitledim. Şimdi hemen geliyorum, bunun tepesine birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sık iğne tepeye yaptım. Şimdi bu boşluğa 1 2 sık iğne, 1 2 3 zincir. Şimdi hemen sık iğne aynı yere battım. Şimdi bunun tepesine bir sık iğne, boşluğa 1 2 sık iğne, 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde etrafını giderek minik minik desen oluşturuyoruz. 1 2 3 1 2 1 2 3 Evet, geldik başladığımız yere ve birleştiriyoruz. Ve bitirdik. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu içine saklayalım. Fazlalık olanı keselim. Şimdi yeşil bağcığını yapacağız. Çok basit o da. Bu kitleme 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen geldim. 1 2 3 4 5 6
7. Komple çıktım. Bir zincir çektim. Şimdi hemen geldim, bu tepeleri böyle birleştirdim. Bak böyle bir minik top yaptık. Şimdi 60 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 60 tane zincir çekip gelelim. Evet, şimdi çektik. 1, 2, 3. Üçüncü pardon. Şimdi 60 tane zincir çektik, tamam mı? Böyle. Şimdi bu çiçeği geçireceğiz içine. Bak bu salkımın bunun içine geçireceğiz. Şimdi şöyle boşluktan girdim. Bakın böyle geçirdim. Şu ipleri de önce bir temizleyelim. Şimdi diğer çiçeği de bu sefer iç taraftan giriyoruz. Çıkış yapıyorum. Şimdi bu içindeki ipi bakın böyle çekin. Geliyor zaten rahatlıkla. Şimdi tomurcuk yapabiliriz. Çiçeklerimizi geçirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 birleştirdim. Böyle bir yuvarlak oluşturdum ve zincirler bitirdim. Bakın. Şimdi şu ipi çekelim. Çıkıyor. Bakın çiçekler bu şekilde oluyor. Çok pratik, çok kolay ve güzel, muntazam bir şekilde oldu. Bak içinde de böyle tomurcuk. Böyle güzel. Bunu bunu dikmiyorum. Takıp çıkartabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi omuzun bakıyorum hangi yerine koymuşum. Şöyle hemen buraya takalım. Böyle geçiriyorsunuz. Elinizde fiyok yapıyorsunuz. Bu kadar. İyice güzel bağlayın ve bu şekilde fiyonkluğu koyarak bitiriyoruz hanımlar. Hırkamız bu şekilde hanımlar. Çok güzel. Şöyle ışıkta yakalım. Hırkamız bu şekilde hanımlar bitti. Bakın iç kısmını istediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz. Böyle güzelce küpe çiçekli hırkamızı tamamlamış olduk. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.